Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle bir bebe yünüm var. Bununla harika bir model başlayacağız. İpim 100 gram, 250 metre uzunluğu olan iplerden. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel, gösterişli ve kolay bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Bu model için ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları artı 4 ilmekten oluşmakta. Benim şu anda şişimde 16 ilmeğim var. 16 ilmekle modelimi kurmaya başlayacağım. İlmeklerimi çıkardıktan sonra bir sıra düz ördüm arka yüzünde. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Lastik yapmayacağım için bu işlemi yaptım. Eğer lastik yaptıysanız lastiğin üzerine birinci sırayı kurabilirsiniz ön yüzünde. Örgümün birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters, 4 ilmek düz. Şöyle bir modeli ayarladım burada. 2 ilmek ters, 4 ilmek düz. Sıra sonunda 2 ters, bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Birinci sırayı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 2 düz, 4 ters. Yani ilmeklerimi düzleri düz, tersleri ters örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, ikinci sırayı da tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek yine ters olarak ördüm. Geldim bu 4 düz ilmeğe. Bu dıştakileri içe alacağım, içtekileri de arka taraftan dışa alacağım. Bakın, birinci ilmeğimi içe aldım, diğerini arkadan öne getirdim, yani dışa almış oldum. Bunları düz örüyorum. 2 ilmek düz ördüm. Şimdi bu 2 ilmeğimi yerini değiştiriyorum. Bunu arka taraftan aldım, diğerini de ön taraftan alarak şişimin önüne taktım ve ikisini de düz olarak ördüm. Şöyle bir görüntümüz oldu. Arada 2 ters ilmek, sıradaki 4 düz ilmeğe gelince bu birinci ilmeğimi ön taraftan sol şişime taktım. İkinci ilmeğimi arka taraftan sol şişime taktım, getirdim ve bunları düz olarak ördüm. Şimdi sıradaki 2 ilmeğimi, bakın, öndekini şöyle arkaya aldım. Arkadaki ilmeğimi de şişimin önüne getirdim. Ve bunları tek tek düz olarak örüyorum. Daha sonra kenarda 2 ters ilmek, daha sonra kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Üçüncü sıramı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz olarak ördüm. Sıradaki ters olan ilmeğimi ters ördüm. Yani bir ters ilmek ördüm. Bir sonrakinin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Şu şekilde. Daha sonra bu ve diğer 2 ilmeğimin ikisini bir düz örerek tek ilmek çıkarttım ve bir sonrakini de ters ördüm. Yine burada 4 ilmeğimiz oldu. Sıradaki 2 ilmeğim düz olarak ördüm. Şu 4 ilmeğe gelince bakın, birincisini ters ördüm.
ikinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Bu 2 ve 3. ilmeğimi aldım, düz ördüm, tek ilmeğe düşürdüm. 4. ilmeğimi ters ördüm. 2 düz ilmek. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm, sıramı tamamladım. Modeli bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Bakın modelimiz böyle. Tabii model ilerledikçe kendini gösterecek güzel modellerden. İsterseniz bir kez daha kuralım hemen modeli. Şurada birinci sırada ne yaptıysak aynısını yaparak devam edeceğiz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 2 ters, 4 düz. 2 ters, 4 düz, 2 ters, 4 düz örerek devam ediyoruz. Zaten bir önceki modelin devamı. Modelde kaydırma olmayacak. Aynı şekilde başlıyoruz. 2 tersle sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Birinci sırayı tamamladık. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimizi düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Yani 2 düz, 4 ters. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. İkinci sırayı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. 2 ters ilmek, kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters. Geldim buradaki 4 düz ilmeğe. Dıştaki ilmekleri iç tarafa alacağız. İçtekileri de arka taraftan dışa alacağız. Bakın şöyle. Birinci ilmeğimi önden aldım. İkinci ilmeğimi arka taraftan aldım. Şişimin önüne taktım ve bu ikisini de tek tek düz olarak ördüm. Daha sonra diğer ikisine gelince birinci ilmeğimi arka taraftan aldım. Bu ikinci ilmeğimi de ön taraftan aldım ve şişime taktım. Bunları tek olarak yani 2 ilmek düz ördüm. Toplamda yine 4 düz ilmek örmüş olduk. Devamında 2 ters ilmek. Yine geldim buradaki 4 düz ilmeğe. Önce şu ikisini çalışacağız. Birinci ilmeğimi ön taraftan aldım. İkinci ilmeğimi arka taraftan aldım. Ve bunları düz olarak ördüm. Diğer ikisine geçince birinci ilmeğimi arka taraftan aldım. İkinci ilmeğimi ön taraftan aldım. Tekrar sol şişime taktım ve düz olarak ördüm bunları. 2 ters ilmek, bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Son sıramız. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz. Daha sonra 1 ilmek ters. Sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım ve sıradaki ilmeğim ve bir sonraki ilmeğimi de düz örerek tek ilmeğe düşürdüm, kestim yani burada. Daha sonra bir ters ilmek ördüm. Yine 4 ilmeğimiz var burada. 2 düz ilmek. Sıradaki 4 ilmeğe gelince 4 ters ilmeğimiz var. Bu 4 ters ilmeğe gelince birincisini ters olarak ördüm. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Ve bu sıradaki ilmeğin ve bir sonraki ilmeğimin ikisini bir düz örerek kestim.
Daha sonraki ilmeğimi de ters ördüm ve bu 4 ilmeği tamamladım. 2 ilmek düz, kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm, sıramı tamamladım. Modeli 2 kez kurmuş olduk arkadaşlar. Bakın, tabi model ilerleyince daha da güzel görünecek. Şöyle bir parça da daha önce hazırladım. Bunu da daha önce hazırladım. Aynı ip, aynı kalınlıkta şiş kullandım. Modelin ilerlemiş hali böyle olacak. Bakın, gayet güzel, şöyle gösterişli bir model. Yapımı da oldukça kolay. 4 sıradan oluşuyor modelimiz. İlmek sayımız da 6 ve 6'nın katları artı 4. Arka yüzü de bu şekilde. Şöyle bir görüntümüz var. Yakadan başlama örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Modelimiz böyle devam ediyor. Bu modeli yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Gayet güzel ve gösterişli modellerden. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli, onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.